Bir erkek ve kadın ilişkisini izlediğimizde genelde fikirlerimiz yüzeysel kalır ve onları birleştiren şeyler hakkında pek fazla düşünmeyiz. Oysaki yaşadığımız herhangi bir olaya baktığımızda başka olayların kendilerine özel zamanlarda ve mekanlarda gerçekleşerek yeni bir olay yarattığını görürüz. Seçimlerimiz, beklentilerimiz ve hesaplayamadığımız pek çok faktörle birlikte rastlantı veya kader bir olayın gerçekleşmesinde önemli roller oynar. Aşkın 500 Günü filminde günlük olaylarımızı oluşturan rastlantı ve beklentiler konusu bir erkek ve kadın ilişkisinde çok güzel bir şekilde ele alınıyor. Ve bu videoda Aşkın 500 Günü filminin felsefesini inceleyeceğiz. Tom, gelecek vadeden bir mimarlık öğrencisidir. Fakat maddi durumundan dolayı bir ofiste tebrik kartı yazarlığı yapmak zorunda kalır. Küçüklüğünden beri aşka inanan ve ancak gönül ikizini bulursa mutluluğu bulacağına inanan birisidir. Romantik şarkılar dinler, filmler, diziler izler ve de birçok beklentiye sahiptir. Ve bir gün ofise patronun asistanı olarak yeni bir kişi gelir. Summer Finn. Tom, Summer'ı görür görmez onun gönül ikizi olduğunu düşünür ve ona aşık olur. Bu dakikadan sonra Summer hakkında yapılan kötü eleştirileri görmezden gelir. Beklentilerinin gerçek olması için seçimlerini buna göre ayarlamaya başlar. Fakat Summer Finn aşka inanan ve ciddi bir ilişki isteyen birisi değildir. Bunun sebebi olarak da ayrılan ebeveynlerini gösterebiliriz. Çünkü Summer, anne ve babasının ayrılmasından sonra derin bir üzüntü yaşar. Summer daha çok eğlenmeyi, erkek ve kadın ilişkilerine ciddi bakmamayı tercih ediyordur. Çünkü ilişkiler ona göre karmaşık ve kırıcıdır. Peki böylesine iki karakterin birbirlerinden hoşlanmasına ve birlikte vakit geçirmelerine sebep olan şey nedir? Rastlantı ve kader. Tom, gönül ikizini bulduğunu düşünen herkesin yapabileceği gibi Summer'la birlikte olmak için bazı seçimler yapmaya başlar. Yaptığı seçimler sonucunda da aslında yeni seçimler doğurur ve bu seçimler olayların doğmasına sebep olur. Ama Tom bu seçimlerin hayatını etkileyeceğini ve kaderini oluşturacağını bilerek yapsaydı bile olaylar belki de yine aynı kalacaktı. Çünkü ne kadar seçimler bizim elimizde olsa da hayatın kaosu her zaman istediğimizi almamıza izin vermez. Tom ise bu durumda yapılacak en iyi şeylerden birini yapar. Seçimlerini yapar ve pes etmez. Tom ile Summer'ın bir araya gelmelerinde de birçok olayın birbiri ardına dizilmesiyle oluşan rastlantı ve kader kavramı rol oynar. Örneğin Summer ve Tom'un asansörde bir araya gelmeleri ve aralarında geçen diyalog bir rastlantı sonucudur. Smith? I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've good taste in music. Like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy shit. Rastlantı ve kader kavramları farklı anlamlara gelse de temelde aynı şeyi anlatırlar. Ve bu asansörde karşılaşma olayı Tom'un Summer'a aşık olması için önemli bir olaydır. Rastlantı ve kader kavramları farklı anlamlara gelse de temelde aynı şeyi anlatırlar. Bir sürü olayın birbiri ardına gelmesiyle oluşan yeni bir olay. Örneğin bir sevgiliniz olduğunu düşünün. Sevgilinizle tanışmanız bir yerde, örneğin bir kafede belli bir zamanda gidip oturmanız ve sevgilinizin de yolunun oraya düşmesiyle ve bir şekilde birbirinizden hoşlanmanızla olur. Tom başlangıçta kadere inanırken filmin sonlarında fikrinin değiştiğini ve rastlantıya inandığını görürüz. Bunun temel sebeplerinden birisi de çektiği acılardan dolayı artık bir şeyleri anlamış olmasıdır. Peki Tom bu acıları neden çekmiştir? Beklentiler ve gerçekler. Tom yaptığı seçimlerde bazı beklentilere sahiptir. Summer'la yakınlaşma ve uzun vadede onunla evlenme beklentilerine göre seçimler yapar. Fakat çoğu zaman yaptığımız seçimler hayatın gerçeklerine yenik düşer. Bu konuda verebileceğimiz en iyi örnek Tom'un Summer'ın çatıdaki kutlamasına gittiği vakittir. Tom, Summer'la konuşup sohbet edeceğini düşünürken bir köşede yalnız başına kalır. Summer'la birlikte olma beklentisi içindeyken Summer'ın nişanlandığını görür ve böylece beklentileri karşılanmadığı için büyük bir üzüntü yaşar. Fakat bu bir yandan iyi de olmuştur. Çünkü Tom çektiği acılar sayesinde mimarlık işini ciddiye almaya başlar. Bir nevi acılarını unutmak için sevdiği mimarlık işine kendini vermiştir ve Tom bir mimarlık mülakatında sıra beklerken
geçerken bir kadınla tanışır ve o sırada şunu anlar ki If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance to a simple earthly event. Coincidence. That's all anything ever is. Nothing more than coincidence. yaşadığı bu aşk sonucunda Tom artık kadere ve aşka inanmaz hale gelmiştir. Nitekim Summer da biriyle nişanlanıp evlenmiştir. Karakterlerin fikirleri tamamen değişmiştir. Bu değişimlerde de rastlantı ve beklenti konularının çok büyük bir etkisi olmuştur. Son sahnelerde rastlantıyla birlikte gelen fırsatları da önümüze geldikçe değerlendirmemizi isteyen film, kendisinin bir aşk hikayesi değil, aşk hakkında bir hikaye olduğunu söylüyor. Baktığı zaman büyük bir ilgi toplayan Aşkın 500 Günü filmi birçokları tarafından yüzeysel olarak izlense de değindiği rastlantı ve beklenti konuları sadece aşk ilişkilerinde değil, hayatımızın birçok yerinde önemli rol oynuyor. Tom gibi bazı beklentilere sahip olan bizlerin de karşısına yeni dertler çıkacak ve o anda şu sözü hatırlayacağız. Color my life with the chaos of trouble.